Evet efendim, 8'de sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada hepinizin ekranlardan yakından tanıdığı kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor İlker Zan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Tekrar merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta tabii varisler üzerine çok güzel bir sohbet yaptık sizle. Teşekkür ederim. Bu haftada kılcal damarlar üzerine konuşalım istiyorum. Tabii ki. Kılcal damarlar her zaman tedavi edilmeli midir? Şöyle anlatayım. Kılcal damarlar bazen tek başına görülebileceği gibi bacaklarda, yüzlerde veya vücudun herhangi bir yerinde bazen içerideki diğer varis problemlerine eşlik eder. Evet. Ve o yüzden biz kılcal damar tedavilerinden önce bile renkli Doppler ultrason mutlaka çekeriz. Çünkü içeriden kılcalları besleyen herhangi bir bozuk damar varsa önce o tedavi edilmelidir. Sonra kozmetik tedaviye geçilmelidir. Tedavi edilmelidir çünkü bekledikçe büyüyebiliyorlar. Özellikle biraz daha büyük olanları, retiküler varisleri pakelere yani da büyük varislere dönüşebiliyor. Kılcallar da yayılmacı bir politika izleyebiliyorlar. Yanındaki kılcalı da bozarak giderek artabiliyorlar. Evet. Hocam peki kozmetik kılcal tedaviler nelerdir? Tabii burada farklı tedavi yöntemleri var. Biz önce çok ince kılcalları besleyen retiküler varislere skleroterapi yapıyoruz. Köpük tedavisi ya da iğne tedavisi olarak da bilinir. Bu tedaviyi tamamladıktan sonra çok ince kılcalları yani içine iğnenin giremeyeceği kadar ince kılcalları da lazer ve radyo frekans uygulayabiliyoruz dışarıdan cihazlarla. Evet. Bu peki lazer ve radyo frekans ortalama tedavi süresi nasıl oluyor? Bu hastadan hastaya tabii ki değişir. Kılcalların yaygınlığına göre, ne kadar sık bölgede olduğuna göre değişir. Bunları seanslara bölerek yapıyoruz. Kesinlikle böyle bir seansta, hani az bir bölge bile olsa, tek seansta kılcallar lazerle ya da radyo frekansla tedavi edilince tamamı yok olmuyor. Evet, o yüzden kaç mutlaka seans gerekiyor? işte 1-1,5 ay bekleyince ikinci bir seans yapıyoruz. Bazı hastalarda üçüncü seans dahi gerekebilmektedir. Evet. Peki hocam bu iğne ile yapılan köpük tedavisinden bahsettiniz, skleroterapiden bahsettiniz aslında. Tabii sponsorlu reklamlarda da böyle sürekli karşıma çıkıyor. Bir anda böyle damarların yok olduğunu görüyoruz. Evet. Gerçekten böyle bir şey mümkün müdür? Şöyle, uygulama esnasında tabii ki kılcal damarları köpük dediğimiz madde yani bir ilaçtan elde ettiğimiz beyaz köpük dolaştığı için içleri beyazlıyor. Çünkü kanla yer değiştiriyor. Evet. Yok olmuş gibi görünüyor. Aslında o sadece ölmüştür, yok olmamıştır. Ölen her şey gibi o da renk değiştirir. Siyah ya da koyu yeşil bir renk alır. Sonraki süreçte ben hastamı bu konuda zaten bilgilendirip öyle başlıyorum. Sonra vereceğimiz kremlerle bu ölen damarların lenf sistemiyle vücuttan atılması için bir süre gerekiyor. Bu kişiden kişiye elbette değişir. Yara iyileşmesindeki gibi. Kimisinde 2-3 haftada kaybolup giderken kimisinde aylarca sürebilmektedir. Ama giderek azalan bir şekilde yok olmaktalar. Evet. Burada tabii hemen o anda kaybolmuş gibi görünse de tekrar ortaya yani sihirbazlık değil tabii. Evet. Onu yapıyoruz. O anda ölüyor aslında. Ölen her şeyi vücut uzaklaştırır. Evet. Dolayısıyla onun için bir süre lazım. Daha sonra tabii ki elbette nihayetinde o görüntüden kurtulmuş oluyor hastamız. Evet. Burada tabii ekran başındaki seyirciler de çok merak ediyorlardır diye tahmin ediyorum. İşte artık biz teknolojinin de gelişmesiyle kozmetik birçok şeye artık önem vermeye başladık. Burada özellikle kozmetik tedavilerde, tedavi yöntemlerinde leke ya da iz gibi şeyler, lezyonlar kalabiliyor mu? Tabii şöyle, uygun olmayan dozlarda yapılan köpük tedavilerinde, skleroterapilerde gereğinden fazla ilaç verilirse veya tecrübesiz bir el bunu yaparsa, damar dışına ilaç sızarsa mesela oluşabilir. Ama siz ne kadar dikkat ederseniz edin ve profesyonelce yaparsanız yapın, bazı cilt tiplerinde yine de leke oluşabilir. Böyle bir şey sezdiğimizde hemen önleyici kremleri yazıyoruz hastamıza. O yüzden kalıcı leke ihtimali çok azalıyor. Oluşsa dahi daha sonra leke giderici lazerlerle onları da yok edebiliyoruz. Burada önemli olan aslında önlem almak. Kesinlikle. Hocam? Bir de mutlaka güvenilir yerlerde profesyonel hekimler tarafından Kesinlikle. bu işin uygulanması. Demin söylediğim gibi Doppler yapmadan bir defa kozmetik tedavi yapmıyoruz. Evet. Sonra skleroterapi yapmadan lazere ve radyo frekansa geçmiyoruz. Her şeyin belli bir usulü var. İçeriden dışarıya ve büyükten küçüğe doğru damarları tedavi ediyoruz. O zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Evet. Peki hocam bu kılcal damarlar tedavi yaptık bir şekilde. Tedavi sürecinden sonra tekrardan çıkma ihtimali var mı? Bu konu çok önemli. Bize de çok sık soruluyor. Aslında
Bu bir tekrar değildir. Ölen damar vücuttan atılır, yok olur. Evet. Ama bacağınızda göremediğiniz o kadar çok kılcal var ki, şimdi yaşam şekliniz, genetiğiniz, işiniz değişmediği sürece yeni bir kılcal damarı bozabilirsiniz. Bu aslında tekrar değildir, yeni bir oluşumdur. Hastalarıma da hep aynı örneği veririm. Dişim çürüdü, tedavi ettirdim, başka dişim çürümez değil mi diye soramazsınız. Çürüyebilir elbette. Evet. Bu da öyle, yeni bir damar bozulabilir. Ancak unutulmamalıdır ki eğer tedaviyi yapmazsak, yenileri çıkacaksa üzerine eklenecek. Çok daha kötü bacaklarla karşılaşıyoruz. O yüzden biz her zaman tabii ki tedaviden yanayız. Evet. Burada peki tamamen bu işten kurtulmak ne kadar süremizi alıyor? Yani kaç seans gerekiyor? Tabii demin konuşmuştuk. Aslında bu hastadaki kılcalların yoğunluğuna göre değişir. Kimisi tek seansta kurtulabilirken kimisine ikinci ve üçüncü seanslar gerekebilmektedir. Evet hocam. Hocam peki bu kılcal damarlar neyden oluşuyorlar? Biraz kılcal damarlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Yani kılcal damarlar özellikle hani bayanlarda daha sık görülüyor. Özellikle gebeliklerde çıkabiliyor. Ayrıca östrojen kullanımında. Yani siz de bir kadın doğum hekimisiniz. Evet. Mesela doğum kontrol haplarında da var. Eğer kişide genetik bir yatkınlık da varsa uzun süreli östrojen kullanımında da kılcal damarlar artabiliyor. Yine varis gibi sabit ayakta çalışan mesleklerde olabiliyor. Evet. Burada yüzlerinde kılcalları olan insanlar var. Evet. Ekran başındaki seyircilerimizden de mutlaka vardır. Bu kişilerde tedavi süreci nasıl ilerliyor peki? Tabii şöyle, kılcal damarlar, demin nedenlerini saydım ama sıcağı eklemeyi unuttum. Evet. Özellikle çok güneşlenen, çok sıcağa maruz kalan, kaplıca, sauna, hamam gibi yerlerde çok takılanlarda yatkınlık varsa kılcal damarlar artar. Evet. Çünkü damar duvarını genişletici etkisi var. Bu çok sıcak suyla yüzünü yıkayanlarda ve demin dediğim gibi östrojen kullananlar gibi kişilerde yüzde ve burun kenarlarında da kılcallar çıkabiliyor. Orada tedavi şeklimiz tabii orada içeride bir bozuk damar aramıyoruz. Doppler çekmeye gerek kalmıyor. Direkt tedaviye odaklanabiliyoruz. Onu da bazı hastalarda cilt tipine göre lazer ya da radyo frekansla yok edebiliyoruz. Lazer biliyorsunuz bir ışın uzaktan veriliyor. Ancak bu epilasyon lazerleriyle kesinlikle karıştırılmamalıdır. Damara özel spesifik lazer türleri var. Dalga boyları farklı. Onlardan uygun dozda, her hastaya farklı aslında, uygun dozda seçerek tedavi edilebilir. Bazı hastalarda radyo frekans tercih ediyoruz. Çok incedir, kıvrımlı yerlerdedir. Radyo frekanslarda da gözle zor görülebilen çok ince bir iğne yardımıyla doğru dozda yine oraya ısı vererek o damarın, kılcalın öldürülmesi esasına dayanıyor. Evet. Peki hocam bu tedavilerin bir yaş kısıtlaması var mı? Yani bir minimum kaç yaştan itibaren yapabiliyorsunuz? Şimdi şöyle, tabii benim geçmişte çok küçük hastalarım oldu. Küçük derken 14-15 yaşlarında. Evet. Ama tabii kılcal şeklinde. Ancak bir doğuştan hemanjiyomu vardır. Hani o zaman çok farklı varis tipleri görebilirsiniz bacaklarda. Ancak bunlar genelde ileri yaşlarda görülüyor ve genellikle evlilik çağı sonrası görülüyor. Ancak dediğim gibi 14 yaşında kılcalları olan hastamda oldu. Eğer çok zayıf bir hastaysa tedavi etmeyip bekletiyorum. Çünkü biraz yağ dokusu arttıktan sonra kılcallar görünmeyebiliyor. Bazı insanlar da küçük çocuklarında mesela yüzde böyle damarları gösteriyorlar. Onlar için kesinlikle beklemek lazım. Hemen tedavi etmemek lazım. Çünkü çocuk büyüdükçe onların görüntüsü düzelebiliyor. Evet. Bunun peki maksimum bir yaş sınırı var mı? Hayır. Yani demin de dediğim gibi varis ameliyatı bile lokal anesteziyle yapıldığı için diyabetik, yaşlı hiç fark etmiyor. Anestezi altında yapmaya gerek kalmadığı için ileri yaş gruplarına rahatlıkla tüm tedaviler uygulanabiliyor. Sadece bazı hastalarda mesela ciddi kalp rahatsızlığı vardır, ileri derecede kalp yetmezliği, kalp pili vardır, çok riskli hastadır. Onlar da eğer çok zaruri değilse tercih etmiyoruz. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben çok teşekkür İyi ediyorum. geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet efendim. Bugün sizlerle birlikte kalp damar cerrahisi uzmanı operatör doktor İlker Zan'la birlikteydi. Kendisiyle kılcal damarlar üzerine konuştuk. Kılcal damarlar neden oluşur? Kozmetik kılcal tedaviler nelerdir? Yüzdeki kılcalların tedavi süreçleri nasıldır? Ve tedavi süreçlerinden sonra tekrarlayabilir mi? Tüm bunların yanıtlarını kendisinden dinledik. Verdiği kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor.